Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Artık dışarıdan almaya son, evde kapalı lahmacun tarifi hazırlıyorum. Mutlaka deneyin. 6 su bardağı un, 2 tatlı kaşığı kuru maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 2,5 tatlı kaşığı tuz, 2,5 su bardağına yakın ılık su kullandım. Suyu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru tezgah üzerine alarak yoğurma işlemine devam ediyorum. Pürüzsüz olana kadar yoğurdum. Kapalı kaba alarak mayalanması için bir kenara kaldırıyorum. Yarım baş sarımsak, yarım bağ maydanoz, 7-8 adet kırmızı kıl biber, 5-6 tane yeşil biber, toplamda 3 adet kuru soğan kullandım. Robotun içine küçük parçalara bölerek alıyorum. Evet, çekelim. Geniş bir kabın içine alalım. Kalan soğanları bölerek makinama alıyorum. Şöyle 5-6 adet orta boy domates kullandım. Üzerine de domatesleri keserek alıyorum. Tüm malzemeyi pürüzsüz olana kadar çekelim. Aynı kabın üzerine alıyorum. Tuz, kırmızı toz biber, pul biber, karışık baharat, karabiberi de üzerine ekledim. 250 gram kıymayı da robotta çekiyorum. Evet, kıymayı da üzerine alalım. Ve yarım çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ gezdirelim. Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Elimle yoğurdum. İç harcı mükemmel oldu. Evet, kapalı bir kabın içine alarak buzdolabına alıyorum. Hamur mayalanana kadar. Mayalanan hamuru tekrardan yoğurarak soframın üzerine alıyorum. Biraz unla yoğuruyorum. Ortadan ikiye keserek hamuru uzaltıyorum. Evet, 18 beze olana kadar keselim.
Bezeleri tek tek yuvarlayalım. Tekrardan aynı kabı alıyorum. Üzerlerine un serperek şöyle 5 dakika bekletiyorum. Dinlendirdiğim bezeleri teker teker açıyorum. Açık havada olduğumuz için sinek gelmemesi için kahve yakıyorum. Kahvenin kokusuna asla sinek gelmiyor. Evet, şöyle 6-7 tane bezeyi açarak soframın kenarına alıyorum. Hazırladığım iç harcı karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı olacak şekilde hamurun yarısına pay ediyorum. Evet, ay şeklinde kapatalım ve kenarları sıkıca kapatalım. Bu yöntemle iç harcı çok daha lezzetli pişiyor. Mutlaka kapalı olarak deneyin. Sıcak sacın üzerine alıyorum. Sizler evde sıcak, yanma, yapışmaz tavaların üzerinde de aynı işlemi yapabilirsiniz. Biz yufka yaptığımız için yufka sonunda saç da hazırlıyoruz. Tadı muhteşem oldu. Evet, pişenleri dikkatli bir şekilde ters çeviriyorum. Pişirme aşamasında mutlaka ateşiniz harlı olmalı. Bizim ateşimiz söndüğü için tekrardan harladık. Evet, pişenleri tepsiye alıyorum üst üste ve üzerlerini kapalı bir şekilde bekletiyorum. Yumuşak seviyorsanız bu şekilde, çıtır seviyorsanız açık olarak bırakabilirsiniz. Evet, kalanları da tekrardan hazırlayarak üzerine alarak pişirmeye devam ediyorum. Tadı gerçekten muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Bir yandan da bahçeden topladığımız kırmızı kıl biberleri közlüyoruz. Evet, kapalı lahmacunumuz yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.